Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğim bu güzel modelin yapımını anlatıyorum. Oldukça zarif bir model. Modelimiz haroşa örgü, tığ işi file ve tığ işi zincir işlemesinden oluşuyor. Sayıları 1 yaş uygun. Modele 2,5 yumak ip kullandım. 4 adet düğme gerekli. Şiş numaram ise 3,5. Modelin sayıları 1 yaş uygun. Modele yaka kısmından başlıyoruz. Tamamı bu kısmın haroşa örgüden oluşuyor. Sonrasında da file kısmına geçiyoruz. Ardından da işleme kısmını tamamlayıp modelimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Arka kısmı da bu şekilde. Ölçülere de bir bakalım. Boy 32 santim. En 26 santim. Kol 22 santim. Kol genişliğine de bakalım. Bu da 10 santim. Yaka genişliğimiz 13 santim. Ölçüler de bu şekilde. Yine bebeğin gelişimine bağlı buradaki artırma sayısını daha fazla veya biraz daha eksik yapabilirsiniz. 2 yaşa kadar bu başlangıç sayısını kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 yaş için büyütmek istersek 4 artırma sırası daha fazla yapabiliriz. Yine beden kısmına da 4 veya 5 haroşa sırası fazla yapabiliriz. Kolları da aynı şekilde uzatalım. Bu kısımlar sabit kalabilir. İşleme kısımları. Sadece bu haroşa örgü kısmını büyüterek dilediğimiz yaşlara uygulayabiliriz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Kanalım aracılığıyla ördüğünüz tüm modelleri de Instagram sayfamdan bana ulaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Hem orada hikaye kısmında hem de YouTube'da hikaye bölümünde paylaşıyorum. Hem de ben de sizin yaptıklarınızı görmüş oluyorum. Modelde 100 gram 250 metreden oluşan anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. Şiş numaram 3,5. Başlangıç sayımız 80 ilmek. 80 ilmek atalım. Klasik ilmek atma tekniğini kullanarak ilmeklerimi attım. Haroşa örmeye başlıyoruz. Sıra başında ipimizi arkaya atıyoruz ve ilk ilmeğimizi her zaman örmeden alıyoruz. Bu ilk sırada örelim. Diğer sıralarda örmeden alacağız. Sırayla ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Arka yüzü ördüğümüzde gördüğünüz gibi ön yüzde birinci haroşa çizgimiz oluştu. İpimi sıra başında arkaya attım ve ilk ilmeğimi örmeden alıp örgüme devam ettim. Ön yüzde ve arka yüzde haroşa örerek örgümüzü ilerletiyoruz. Burada oluşan çizgiler
3 çizgi olunca ayrımlara geçiyoruz. 3 haroşa çizgisi oluşuncaya dek ördüm. Ön yüzdeyim. Ayrımlara başlıyorum. Bu şekilde artırma yerleri için işaretler takacağım. Siz dilediğiniz bir aparatı kullanabilirsiniz. Sol ön için 15 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Artırma kısmındaki ilmeklerimiz 2 ilmekten oluşuyor. 2 ilmeğin sağından ve solundan artırmamızı yapıyoruz. Dilerseniz her iki tarafına birer işaret takabilirsiniz ya da benim gibi bir işaret ile de devam edebilirsiniz. Böyle parmağıma dolayarak gizli artırma yapıyorum. Sonrasında bir ilmeğimi ördüm ve işaretimi takıyorum. İkinci ilmeğini ördüm artırma kısmının ve diğer yanından bir artırma daha yaptım. Sonrasında kol için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini örüyorum. İşaretimi takıyorum. Diğer artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Arka ayrım içinde 24 ilmek örüyoruz. ...24 ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. İşaretimi taktım. Diğer artırma ilmeğini ördüm. Ve artırmamı yaptım. Sonrasında yine kol için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. Ve son işaretimi taktım. Diğer ilmeğini ördüm. Artırmamı yaptım. Burada sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz kaldı. Diğer tarafta olduğu gibi. Bu kısımda ilk iliğimizi de açıyoruz. 4 ilmek kalana kadar 11 ilmeğimizi örelim. Dört ilmeğim kaldı. Burada bir doluyorum. Sonrasında 2 ilmeği bu şekilde yandan şişimi geçiriyorum. Birlikte örerek kestim. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm ve ayrım sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde hiçbir işlem uygulamıyoruz arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Şimdi örelim. Artırdığımız kısma gelelim. Burada artırma ilmeğimiz. Artırdığımız ilmeği bu şekilde yandan çapraz şişimizi geçiriyoruz.
ve örüyoruz. Bir artırma ilmeğini ördüm, aktardım, diğer ilmeği ördüm ve artırmış olduğum ilmeğe geldim. Yine bunu da çapraz bir şekilde şişimi geçirip ördüm. Arka yüzde de bu şekilde örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri tekrar artırdığım ilmeğe geldim. Yine çapraz bir şekilde şişimi geçirip ördüm. Artırma ilmeğimi ördüm. İşareti aktardım. Diğer ilmeği ördüm. Ve artırmış olduğum ilmeği yine çapraz bir şekilde ördüm. Arka ayrımdaki ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. 15 ilmek örmüştük bir önceki sırada. Bir ilmek artırdığımız için bu sırada 16 ilmek örüyoruz. Artırdığımız ilmeği de her ön sırada katıyoruz. Bu şekilde de saydığımızda yine bir kayma örgümüzde olmaz. Tabi işaret daha kolaylaştıracaktır işimizi. İşarete bir ilmek kala artırmamızı yapıyoruz. Artırmamı yaptım. Artırma ilmeğimi ördüm. Burada işaretimi aktardım. Diğer ilmeği ördüm. Diğer taraftaki artırmamı yaptım. Bu kez kol ayrımında 11 ilmek örüyoruz. Çünkü her iki tarafından birer ilmek arttı. Kollar ve arka ayrımda her sırada ikişer ilmek artıyor. Önlerde ise birer ilmek. Evet, bir ilmek kaldı. İşarete artırmamı yapıyorum. İlmeğimi ördüm. Aktardım. Diğer ilmeği ördüm. Artırmamı yaptım. Arka ayrımdaki ilmeklerimi örüyorum. Takmış olduğum işarete bir ilmek kala artırmamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İşareti aktardım. İkinci ilmeği ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir ilmek kaldı. Artırmamı yaptım. İlmeği ördüm. İşareti aktardım. İkinci ilmeği ördüm ve diğer yanından artırdım. Diğer ayrımdaki ilmeklerimi örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde bir kez daha artırmış olduğumuz ilmekler nasıl örülüyor göstermek istiyorum. İyice anlaşılsın diye. Arka yüzde hiçbir artırma işlemi yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, artırmış olduğum ilmeğe geldim. Bu şekilde şişimi çapraz geçiriyorum ve örüyorum. İlmeği ördüm, işareti aktardım, diğer ilmeği ördüm ve yine
artırmış olduğum ilmeği bu şekilde çapraz şişime geçirip örüyorum. Tekrar artırdığım ilmekteyim. İlmeği ördüm. Artırma ilmeğini ördüm. İşareti aktardım. İkinci ilmeği ördüm ve artırmış olduğum ilmeği ördüm. Arka yüzde bu şekilde devam ediyoruz. Ön yüze geldiğimizde de yine burada takmış olduğumuz işarete bir ilmek kala artırmamızı yapıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. İşaretimizi aktarıp ikinci ilmeği örüyoruz ve artırmamızı yapıyoruz. Her artırmada bu şekilde artırıyoruz. Arka yüzde de sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Robamızı ilerletelim, devam edelim. Robayı ilerlettim. Her ön yüzde toplamda 18 defa artırma yapmış olduğum bir yaş için bu artırma sayısı yeterli gelecektir. Şöyle bir sıraya da bakalım. Buradaki oluşan haroşa çizgilerini sayıyoruz. 3 haroşa çizgisini yaka için örmüştük. Buradan itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 defa artırma yaptım. Bu kısımdan itibaren toplamda 21 haroşa sırası. İlk ilikten sonra 12 haroşa sırası oluşunca ikinci iliği de açtım. Sonrasında yine 12 haroşa sırasında bir buradaki çizgileri sayarak iliklerimizi açmaya devam ediyoruz. Toplamda 4 tane olacak. Şimdi kollara başlıyoruz. Son olarak arka yüzü örmüştüm. Ön yüzdeyim. Buradaki 2 artırma ilmeğine kadar ilmeklerimizi örelim. Artırma kısmına geldim. 2 ilmeğin birini öne, diğerini de kol kısmına ekliyoruz. Birini örüyorum, öne ekledim, diğerini kola bıraktım. Bu ilmekten itibaren saymaya başlıyoruz. 1, 2, dilerseniz bu kısma bir işaret takalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 ilmeği ördüm. Yine 2 tane ilmekten oluşan artırma kısmına geldim. Birini ekliyorum. 47. Diğerini arka ayrıma bırakıyorum ve bu kısımdan dönüyorum. 47 ilmekten oluşan bu koldaki ilmekleri örerek devam ediyoruz. Hiçbir eksiltme yapmıyoruz. Şimdi arka yüzdeki sırayı da örelim. Kol ayrımındaki 47 ilmeği 22 haroşa sırası ördüm. Şu şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. İlmeklerini kapatmaya başlıyoruz.
Baştaki ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak ilmeğimi kapattım. İlmeği örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak sırayla ilmeklerimi kapatıyorum. İlmekleri kapattım. İpimi biraz uzunca tutup kestim. Kolun dikişinde kullanmak için. Örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada ön parçadan örerek devam etmiştik. Kolu ördük. Bu kısımdan ipimizi bağlayıp devam ediyoruz. İpimi bu kısma sabitledim. Şimdi örerek diğer artırma kısmına kadar geliyorum. Arka ayrımı 2 ilmekten oluşan artırma kısmına kadar ördüm. Yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi bu 2 ilmeğin birini arka ayrıma bırakıyorum. Diğerini de kola katıyorum. Buradan itibaren örüyorum. Yine bir işaret takalım. Diğer ayrım kısmına kadar örelim. Kol ayrımındaki ilmekleri örerek geldim. Artırma kısmındaki 2 ilmeğe yine birini kola katıyorum. Diğerini de burada sağ öne bırakıyorum. Şimdi bu kısımdan örgümü çeviriyorum. Sadece koldaki 47 ilmeği örerek diğer kolda yapmış olduğumuz gibi ilerletiyorum. Kol ayrımındaki ilmekleri arka yüzde de örerek geldim. Şimdi yine buradan örgümü çeviriyorum. Ön yüzü örüyorum. 22 haroşa sırası oluncaya dek örelim. Ardından ilmekleri kapatalım. Diğer kolu da aynı şekilde örüp ilmeklerini kapattım. Kaldığım yerden ipimi bağladım. Sağ önü örerek sırayı tamamladım. Şimdi bu kısımdan arkaya dönüyorum. İlmekleri örerek kol altında bir ilmek kalana kadar geliyorum. Sonrasında kol altında birleştirme yapıyoruz. Bir ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi diğer taraftan bir ilmeği de alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kol altını birleştirmiş oluyorum bu şekilde. Örgüme devam ediyorum. Diğer kol altına bir ilmek kalana kadar örelim. Bir ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde diğer taraftan bir ilmek alıyorum ve ikisini birlikte örerek bu kol altını da birleştirmiş oluyorum. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamlayıp ön yüze geçtim. Robadan sonraki birinci haroşa sıramız oluştu. Arka sırayı örünce bu şekilde birinci çizgimiz oluştu. Kolda yapmış olduğumuz gibi 22 haroşa sırasına ulaşıncaya dek bu kısımdan itibaren beden kısmını örelim. 12 haroşa sırasında bir de ilikleri açalım. Beden kısmını da tamamlayalım. Devam edelim. Hırkanın beden kısmını da tamamladım. 12 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım.
Bu kısımdan itibaren de beden kısmına 22 haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi öncelikle kolların dikişlerini yapacağız. Ardından file kısmına geçiyoruz. Bitişte iplerimizi biraz uzunca tutup kesmiştik. Şimdi bunu dikiş için kullanıyoruz. İlk önce iki ucu birbirine sabitleyelim. Dikişimizi ön yüzden yapıyoruz. Klasik haroşa örgü dikişi burada oluşan kenar tırtıklarından karşılıklı iğnemizi geçirerek dikişimizi yapıyoruz. Kolay bir dikiş tekniği. Sonrasında da düzgün bir görüntü elde ediyoruz. İlerledikçe ipimizi çekerek buradaki sıkılığı, gevşekliği ayarlayabiliriz. Devam edelim. Her iki kolun dikişini tamamlayalım. Kol dikişlerini tamamladım. Şimdi uç kısımdaki fileye geçiyoruz. Filede kullandığım tığ numaram bu şekilde. Dikiş kısmından başlıyoruz. İlk önce ipimi sabitliyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ardından 1, 2 yuva atlıyorum. 3. ilmek yuvasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonrasında 1, 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Beş zincir, 1, 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya batıyorum. Bir sık iğne. Devam edelim bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Tekrar bir 5 zincir çektim. Hemen başlangıç kısmının dibine batıyorum. İlk sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Ve ilk başta yapmış olduğum bu kafesin ortasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Ardından yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sırayla her yuvanın ortasına bir sık iğne ile batarak ilerliyorum. 5 zincir, bir sık iğne. 5 zincir, bir sık iğne şeklinde ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada 3 zincir ile devam etmiştik. Kaydırma yöntemiyle.
Hemen bu kısma tekrar batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum. Üçüncü sıraya geçelim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Orta kısma batıyorum. Sıraya devam ediyorum. 5 zincir, bir sık iğne. Sıra sonuna geldiğimizde yine bu kısma batıyoruz. Ardından 5 zincir çekip buradaki sık iğnenin hemen üzerine batıyoruz. Burada yapmış olduğumuz gibi kaydırma yöntemiyle bir sonraki sıraya devam ediyoruz. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Devam edelim. Örgümü ilerlettim ve file kısmını tamamladım. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra örmüş oldum. File kısmını tamamladıktan sonra bu uç kısmı şu şekilde yapıyoruz. Buradaki bir yuvaya 5 tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında diğer yuvaya geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Ardından hemen yanındaki yuvaya geçiyoruz. Yine 5 trabzan, diğerine bir sık iğne şeklinde devam edip kenar kısmını bu şekilde hazırlıyoruz. Yine etek ucunda da aynı şekilde bu işlemi kullanıyoruz. Bu uç kısmı tamamlayalım. Etek ucundaki fileye geçelim. Beden kısmındaki fileye geçiyoruz. Buradaki fileyi çevire çevire örüyoruz. Kollardakini hep düz yüzden dönerek örmüştük. Ben bu kısmı tamamladıktan sonra ipimi kesmedim. Devam etmek için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzden başlıyoruz. Şöyle bu dipteki yuvayı atlıyorum. Yine 1, 2 yuva atladım. Üçüncü yuvaya batıyorum. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Bir, iki yuva atlıyorum. Üçüncü yuvaya batıyorum. Bir sık iğne. Yani işlemleri tekrarlıyoruz. Tekrar üçüncü yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine örgümü çevirdim. Baştaki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Ve yine 5 zincir çekerek devam edeceğim. İlerleyelim. Örgümü ilerletip sıra sonuna geldim. Son olarak en sondaki yuvaya battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve baştaki yuvaya batıyorum. Devam ediyorum. Sıra başlarında 5 zincir çekerek hemen ilk yuvaya batarak devam ediyoruz. Sıra sonlarında da bir farklılık uygulamadan sırayı tamamlıyoruz. Etek ucundaki fileyi 14 sıra ördüm. Ardından bu uç kısımları ördüm. Kol ucunda yapmış olduğumuz gibi hemen uçtakine 5 trabzan, yanındakine bir sık iğne battım. Diğerine 5 trabzan, yanındakine bir sık iğne şeklinde uç kısmı tamamladım. Kenar kısımlarında da aynı şekilde kenarlara batarak bu işlemi yaptım. Buradaki haroşa kısımdaki kenarı da şu şekilde ördüm. Buradaki kenar tırtıkların
birine 5 tane trabzan batarak ördüm. Sonrasında 2 tırtık atladım. Üçüncüye bir sık iğne, yine 2 tırtık atladım. Üçüncüye 5 trabzan şeklinde ilerleyerek buradaki kenar kısmı da ördüm. Her iki kenar kısmı. Düğme diktiğimiz tarafa da aynı işlemi uyguladım. Sadece bu ön kısım ve etek ucunda bu şekilde yakaya uygulamadım. Kol dikişini hizalayarak ikiye katlıyoruz. Tam buradaki kısmı ortalayarak bu orta kısımdan ipimizi sabitleyip başlıyoruz. Şöyle alttan sabitlemiş olduğum ilmeği alıyorum. Burada ipim altta kalıyor. Tığımla ipi bu şekilde alttan alarak bir nevi ip yürüterek buradaki işlemeyi yapıyoruz. Bu kısımda biraz daha kalınca bir tığ geçebiliriz. Daha tok durması için. Şu şekilde bir tığ numarasına geçiyorum. Biraz daha kalın diğerinden. Başlayalım. Hemen hizasındaki bu sık iğne kısmına batıyorum boşluğa. Bu ilmeğimi oldukça tığımda gevşek tutuyorum. Çünkü bu kısmı kastırmasın diye. Yine hemen hizasında olan kısma geçiyorum. Bu da üçüncü. Bu kısmı bir tane tomurcuk yapacağız. Şimdi hafif bir sola doğru kavis veriyoruz. Bunun için hemen yan taraftaki boşluğa ilk batıyorum. Bir tane daha aynı hizada ve bir tane daha 3. Şimdi bu kısımda ilk önce sabitleme yapıyorum şuraya. Şimdi döne döne tomurcuğumuzu bu kısmın etrafında oluşturuyoruz. Yan kısma geçtim. Sonrasında diğer tarafa atlıyorum. İlmeğimi aldım. İlkinde biraz zorlanabilirsiniz. Sonrasında eliniz alışıyor. Evet. Katlı bir ip olduğu için bazen iplerimiz takılıyor, kalıyor. Evet, şimdi dönüyorum. Tekrar aynı yerlerden geçerek oluşturuyorum. Bunun yine büyüklüğünü dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ne kadar etrafında bu şekilde dönerek çevrelerseniz o kadar büyüklüğü artacaktır. Benim için bu ideal. Şimdi geri dönüyorum. Geri dönüşte aşırı bir kalınlık olmaması için yaptığımız zincirlerin içerisinden dönüşümüzü yapıyoruz. Şu şekilde zincirin orta kısmına batıyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. İpimi, ilmeğimi gevşek tutarak son kaldığım kısma dönüyorum. Ve tomurcuk ve dalı tamamlandı. Şimdi buradaki kısımdan ilerlemeye başlıyorum. Şimdi buradan
bir iki sıra şöyle hafif yana doğru kavis veriyorum. Sonra direkt aynı sırasındakine batıyorum. 2 3 bir kavis vermek istiyorum. 4 aynı karşısındaki yuvaya batıyorum. 5 devam edelim. Burada hafif bir sıkma oldu yine. Bunu düzeltebiliriz. Gördüğünüz gibi ilmek sıkı olmasın. Evet, 5 kere hafif kavis vererek tekrarladık. Şimdi buradan yine bu kısmı ortalıyoruz. Burada çiçeğimizin orta kısmını yapacağız. Ardından yapraklarına geçiyoruz. Çiçeğimizin tam ortalanması için bu kısmın ortasını denk getirmemiz gerekiyor. Evet. Şöyle hafif yine sola döndüm. Gördüğünüz gibi şu ikiye yine katlıyorum. Tam bu kısma, evet. Burada yaptığımız gibi bir tomurcuk yapıyoruz. Çiçeğimizin ortası için. Başlıyorum. Şuraya batacağım önce. Buradan dönüyorum. Sonrasında sırayla aynı işlemi tekrarlıyorum. İyice anlaşılır olsun diye oldukça yavaş yapmaya gayret gösteriyorum. Umarım anlaşılıyordur. Aynı yerlerden geçerek orta kısımdaki tomurcuğu büyütüyorum. Evet, bu kısma geldiğimde tamamlanmış olacak. Son olarak bu kısma battım. Ve çiçeğimizin orta kısmı tamam. Şöyle göstereyim. Yapraklara başlayalım. Hemen şöyle yapraklarımızı da ayarlıyoruz. Bu kısma 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Dörtlü de olur. Evet, buradan başlıyorum. 1, 2, biraz daha gevşek tutmam gerekli. 2, 3. Hemen yanından bir sabitleme yapıyorum bu kısma ve aynı şekilde geri dönüyorum. 1, 2 ve şurada çaprazda batabilirim, hemen dibine de batabilirim. 3. Bir kez daha aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu yana geçiyorum bu kez. İlmeğimi alıyorum önce. 1, 2, 3. Üst tarafa çıkıyorum. 4. Burada bir sabitleme yapmam lazım. Tekrar bir zincir çektim. Döndüm. 5, 6 ve tomurcuk kısma batıyorum. Sabitliyorum. Yaprağım hazır. Diğerine geçiyorum. Yine buradaki yaprağın uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3 adımda biz yaptık. Bu kısma çıkıp 4 seferde yapıp uzatabilirsiniz. Şimdi diğer yana geçiyorum. 1,
İpimi gevşek tutmam gerekli. 2 3 dönüyorum. Burada bir sabitleme yapacağım önce. Kaymaması için sabitlemeyi yaptım ve aynı şekilde döndüm. Bu kısma batıyorum. Bu da 3. ilmeğim. Tekrar döndüm. Diğer tarafa geçiyorum. İp katlı olduğu için takılmalar oluyor dediğim gibi. Etrafını dolanıyoruz bu kez. Bir işlem yapmıyoruz. Sadece yapmış olduğumuz yaprağın etrafını dolandım. Ve aynı yere tekrar battım. İlmeğimi aldım. İkinci yaprağım da hazır. 3'e geçiyorum. 3'ü de bu kısma yapacağım. 4 buraya, 5 de buraya. Yaparken ayarlamalarını da yapıp bakabilirsiniz. 2 3 ve bu köşe kısma batmak istiyorum bir de. Evet. Buradan dönüyorum. Evet, dönerek etrafından 3. yaprağı da tamamlamış oldum. Yaprakların kısaca nasıl yapıldığını görmüş olduk. 4. ve 5.'yi de tamamlayalım, devam edelim. Videonun uzamaması için bu şekilde kısaltmak istedim. Çiçeğimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi şu kısma arkadan geçmeyi düşünüyorum. Şuradan bir yerden ilmeğimi alacağım ve arkadan yürüterek şu hizaya çıkmayı düşünüyorum. Şöylece bunu kesip de yapabilirsiniz. Öyle de yapabiliriz aslında. Şöyle sıkılayıp bu kısmı ipimi kesiyorum. Bunu arkada bir yerlerde bu şekilde gizliyorum. Tekrar ipimi sabitledim. Ve şu kısımdan buradan direkt hizalıyorum. Şöyle yaprağın altından ilmeğimi alacağım. Evet. Şimdi devam edelim. 1 2 aynı hizasından gidiyorum. 3 4 şöyle bir bakalım diğer tarafa da. Evet, sola doğru kavis verdim. Hemen hizasındaki diğer boşluğa battım. Şimdi bu tarafa doğru eğimli olan bir tomurcuk yapıyoruz.
Yana doğru çevirdim. Evet. 1 2 3. Şimdi bu kısma tomurcuğu yapıyorum. Yine çevreleye çevreleye etrafını gidiyorum. Ve bu da sonuncu sıra. Geldiğim kısma batıyorum. Zincirlerin içerisine batarak ilerliyorum. Kaldığım kısma geldim. Evet, bu kısımda da tomurcuğumuz tamamlandı. Evet, başlangıç kısmımız buraya kadar devam ediyorum şimdi. Bu kısımda zincirin yine ortasına arkadan tığımı geçirdim ve ilmeğimi arkaya aldım. Şimdi burada ipimi sabitleyip keseceğim. Sonra da aralardan tığımı geçirerek gizleyeceğim. Bu şekilde kol kısmı tamamlandı. Beden kısmına geçelim. Şimdi bu kısmın eşit düşmesini istiyorsak şu şekilde yapıyoruz. Her iki kenar tarafa birer çiçek yaparak başlıyoruz. Ardından buradaki kol ucunda uygulamış olduğumuz yapraklar, dallar, tomurcuklar şeklinde devam ediyoruz. Yine arka kısımda da bir buraya bir de buraya bir çiçek yapıyoruz. Orta kısma da bir dal, bir tomurcuk yeterli olacaktır. Şimdi her iki uca birer çiçek yapalım. Bunun için de şöyle sayıyorum. Kenardan itibaren 1, 2, 3, 4, şu 5. şu kısma, şuradaki çiçeğin orta kısmını yaparak başlıyoruz. Arkadan yine ilmeğimi alıyorum. Ve bu kısımda ilk başta sabitleme yapıyorum. Sonrasında çevreleyerek örmeye başlıyorum. Üç kez dönerek tomurcuğu oluşturdum. Şimdi yaprağa başlıyorum. Yaprağı da gösterdiğim şekilde yine buradaki yaprak boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayarak devam edebilirsiniz. Aynı işlemleri yapıyoruz. Koldaki gibi.
Evet, tomurcuk kısma geldim. Tekrar bir kez daha dönüyorum. Ve yaprağı tomurcuk kısma en son batarak tamamlamış oluyorum. Şimdi aynı şekilde diğer yaprakları da yapalım. İki tarafın çiçeğini de tamamladım. Şimdi diğer dallar ve tomurcukları yapacağım. Etek ucunun işleme kısmını tamamladım. Bu şekilde dilerseniz ekran görüntüsü alarak siz de işlemenizi devam ettirebilirsiniz. Toplamda 4 çiçek uygulaması yaptım. Aralarda da 3 tane dal. Bu şekilde de ikişer tomurcuk var. Kol uçlarımızda yine bir çiçek orta kısımda, kenarlarda da birer tane tomurcuk var. Çok şık, zarif bir model oldu. Düğmelerini de ekledim. Ben inci düğme kullandım. Dilerseniz bu çiçeklerin ortasına inci dikerek bütünleyebilirsiniz düğmelerle. Ben sade olmasını istediğim için çiçeklere inci eklemiyorum. Güzel bir model elde ettik. Benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.